Evet, selamlar dostlar. Steam Multiplayer serisinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde ne yapacağız? Server Browser'ı yapacağız. Hemen şöyle geçelim Unreal'a. Şu anda bir başlatalım. En son host game yapmıştık. Server'ı hostlayabiliyoruz. Main menüye dönüyoruz. Single player var, quit var. Server Browser'ımız tabii ki şu anda yok. Bunun için hemen şöyle burayı kapatabiliriz. Main menü, bunu da kapatalım. Şöyle Ctrl Space yapalım ve Server Browser'a girelim. Şöyle şuraya koyalım Server Browser'ı. Şimdi öncelikle yine bizim bir adet canvas'ımız olacak. Buraya koyalım. Daha sonra bir bakalım ne koyabiliriz. Background koymuşuz. Background'ları en son ayarlarız. Şu anda bir yine vertical box atalım. Server browser nerede olsun? Şöyle geliyoruz. Alignment'ı 0.5 yaparsak ortalamış oluruz. Enter'ı da ortaya koyalım ve bunları sıfırlayalım. Yükseklik ve genişliği şöyle yine 800'e 600 yapsak nasıl olur? 800'e 600 güzel gibi. Şimdi bizim üst tarafta ne olacak? Main menüye dönme ve şey butonu olacak. Yenileme butonu. O yüzden bir tane horizontal box alıyorum ve vertical box'ın içine atıyorum. Daha sonra yine buraya iki tane buton atacağız. Bu bir, bu da iki olsun. Bunlara tabii ki fill diyeceğiz. Şuna da şuradan tıklayalım. Bunların içine hemen textlerini atalım. Şöyle bir, şöyle iki. Bunun teksti ne olacak? Tabii ki sol tarafta main menü olsun. Sağ tarafta da refresh olsun. Bunların arasına da bir adet spacer koyalım ki boşluk olsun. Şöyle şuraya koyarsak, daha sonra şuraya 50 yazsak ne olur? 75 olsun. Tamam, 75 iyi gibi. Daha sonra hemen butonların adlarını koyalım. Şöyle button alt dire main menü. Daha sonra bu butonun adı da button alt dire refresh. Refresh H de koyarsak tamamdır. Evet, şimdi buradan sonra bizim yine bir adet horizontal box almamız gerekiyor. Yine bunu vertical box'ın içine koyacağız. Buraya geldi. Şuraya bir adet daha spacer koyabiliriz. Bunu buradan alıyoruz. Şu kısma koyarsak aynen. Tabi bu sefer şurası 1 olacak. Burası 50 yapsak. 50 biraz çok oldu. Şöyle 30 olsun. Şimdi bu horizontal box'ın içine neler koymamız gerek? Şöyle 3 adet text koyacağız. Server name, players ve ping değerini koymak için şöyle tutuyorum. Buranın içine atıyorum yine 3 tane. 1, 2 ve 3. Bunun text'ine hemen geliyorum. Server name dedim. Daha sonra bu players olacak. Bunu players yazalım aynen. Daha sonra bu da ping değerimiz olacak. Şimdi burada fill dersek yine butonlarda yapmış olduğumuz gibi şu şekilde hepsini şey yapmış oluruz. Ama tabii ki padding'de 40 vermişiz. Ortalamışız hatta. Şöyle yapalım bakalım. Bunu da yaparsak. Bunu yapmalı mıyız? Bunu yapmayalım. Şöyle olsun. Şu an ortalanmış oldu. Bunların ikisini sağ tarafa aldık. Ortaladık. Ama sağ tarafa da alabiliriz gerçi. Pink değerini alabilirik. Neyse, şimdilik böyle kalsın. Daha sonra bizim bir adet scroll box atmamız gerekiyor buraya. Çünkü server listesi fazla olursa aşağı doğru kaydırmak için.
Bunu geliyoruz horizontal box'ın içine atıyoruz. Horizontal box'a atmıyoruz tabii ki. Bunu yere alıyoruz. Vertical box'a alıyoruz. Bunu daha sonra buradan fill diyoruz ve dolduruyoruz. Şimdi bunun içine bizim server list için vertical box atmamız gerekiyor. Bir adet şöyle vertical box'ımızı çektik. Burası bizim server listimiz olacak. Server listimizi Auto'da bırakabiliriz. Aynen. Şimdi bizim buradaki serverlar için şey yapmamız gerekiyor. Bir adet server instance demişim ben. Yani bir tane server'ın butonunu ayarlamamız gerekiyor. Bunu şöyle buraya yeni klasör oluşturalım. Server server widget diyelim. Buraya çünkü farklı şeyler de koyacağız. Yine geliyoruz buradan. Server widget'a geldim. User interface sağ tıkladım. Daha sonra buradan widget blueprint, user widget, widget blueprint server instance mı olsun? Yani bir tane server örneği gibi isimlendirdim ben. Server'ın butonunun bir parçası ya da button, server button instance olabilir. Artık ne koymak isterseniz bunun adına bunu açıyorum. Daha sonra bunun yine bir adet canvas'ı olacak. Canvas'ı çekiyoruz. Daha sonra bunu desired yapabiliriz. Çünkü bu sadece bir adet buton olacak. Daha sonra bir overlay ekleyelim. Daha sonra bu overlay'e tıklıyoruz. Bunun anchor'unu tamamını kaplayacak şekilde ayarlayabiliriz. Daha sonra butonumuzu buranın içine atacağız. Şöyle. Butonun adı ne olacak? Tabii ki button join server olsun. Buna bastığımızda server'a giriş yapacak. Bunun şimdi içine bir adet horizontal box atalım ve bunun içine de artık tekstlerimizi atabiliriz. Gel bakalım. Bir tane daha atıyoruz. Daha sonra bizim buradan buna size to content dememiz gerekiyor. Yoksa tabii ki butonun içini kaplamayacaklardır. Daha sonra button'a da hatta şöyle tıklayalım. Buna şuradan 10 padding verebiliriz ve artık görmüş olduğunuz gibi biraz daha buton içeri kaydı diyebiliriz. Çok daha iyi gözükecek bu burada şey yaptığımızda. Şimdi bizim ilk tekstimizin adı server name. Tabi bu şu anda geçici bir isim. Bunlar şey olacak yoksa kurduğumuz server'ın adı olacak. Buraya bir spacer atalım bunların arasına. Şunu Ctrl D ile direkt duplicate edebiliriz. Şöyle Ctrl ile ikisini beraber seçiyorum ve buraya 50 diyelim. Burada bayağı bir boşluk vermişiz. Buraya 230 diyelim. Bakalım ne kadar büyük oluyor. Evet bayağı bir şey oldu. Tamam böyle olsun. Bakalım nasıl olacak. Bunu her zaman değiştirebiliriz tabii ki. Buraya da şöyle 1 bölü 4 gibi bir değer verelim. Buraya da şöyle 15 ms diyelim. Server butonu bu şekilde gözükecek. Şimdi hemen seriden bir tane daha oluşturacağız. Bu da bizim serverda şifre olduğunda gösterilecek olan widget. User widget. Widget blueprint. Password. Password widget mi olsun? Password model diyelim buna. Model gibi olacak ekranda açılacak çünkü. Hemen bunun da içine giriyoruz. Evet daha sonra bizim buraya bir adet yine canvas atmamız gerekiyor. Canvas atıyoruz. Daha sonra buraya geliyoruz. Bir de overlay yazıyoruz. Overlay tutup atıyoruz. Daha sonra fill screen'i buradan desired yapabiliriz. Daha sonra overlay'e tıklayalım. Buradan anchor'ı ortalayalım. Daha sonra position x 0, y 0 olsun. Size boyutumuz olacak. Boyutumuz 700'e
Şöyle 400 desek nasıl olur? Bu tabi burada kaldı. Bunun için alignment'a şöyle 0.5 0.5 yazarsak ortalanmış olacak. Daha sonra şurayı bir kontrol edelim. 300 yapsak nasıl olur? 300 de fena değil. 350 olabilir. 370 nasıl? Bunu ayarlarız. Şimdi burayı ayarladık. Daha sonra bizim buraya bir adet border atmamız gerekiyor. Border'ımızı at. Border'ı da tabii ki şöyle tıklayalım. Buradan genişletirsek güzel olur. Border'a daha sonra şuradan birazcık padding vereceğiz. Daha sonra da brush color'ını istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Arka plan şimdi şey olacak. Bu ön tarafta kalacak modal olduğu için bunu saydam yapmak istemiyorum çok fazla. Şöyle 0.8'ler iyi gibi. Renk de aslında şöyle. Renk iyiymiş. Tamam şöyle dokunmayalım renge. Daha sonra bizim yine buraya vertical box atacağız. Daha düzgün bir şekilde sıralanmaları için. Daha sonra buraya bir adet text koyalım. Text'imizi şöyle ortalayabiliriz ve bunun adı ne olsun? Buna tıkladığında şifre ekranı gelecek. Ee, Join the server yazabiliriz basit ya da şifreyi gir tarzında bir açıklama da yazılabilir. Hiç fark etmez. Daha sonra bunun altına yine bir spacer ekleyelim. Spacer eklemeden önce tabii şey yapalım. Bir text daha koyalım. Şimdi ekleyelim spacer'ı arasına koyabilmek için şöyle. Boşlukta şuraya 30 ya da 20 iyi gibi. Daha sonra şuna da password yazalım. Password diyelim. Daha sonra bizim buraya ne koymamız lazım? Editable text koymamız lazım. Şöyle yine geliyoruz. Vertical box'ın içine atıyoruz. Buraya yine şey diyelim. Enter the password. Bu yine bu şekilde olacak. O yüzden bunu yine geliyorum. Hatta şunu düzeltelim. Ee, et alt tire password diyelim buna hatta. Buna sonra sağ tıklayalım. Gelelim wrap with button diyelim. Bu buton tabii ki bir işlevi olmayacak. O yüzden bunu geliyoruz. Behavior visibility kısmından not hit testable yapıyoruz. Daha sonra şuraya şöyle yapsak çok daha iyi olur. Geniş olsun. Daha sonra inherit kısmını kaldırıyorum. Rengini de siyah yapıyorum. Burası şimdilik okey değil. Çünkü buraya 2 adet buton daha eklememiz gerekiyor. Hemen geliyorum. Buton diyorum. Vertical box'ı ekledim. Bunu hatta gelin şuradan bir tane daha atalım. 2 buton ihtiyacımız var. İçine şimdi textlerini atalım. Şöyle üstüne de bırakabilirim. Ya da gelip buradan bu butona da bırakabilirim. Üstteki buton basıldığında join server butonu olsun. Yani server'a katılsın. Alttaki de artık back butonu olacak. Geri çıkma. Bu menüyü kapatma. Gelelim şöyle bunların butonların isimlerini de verelim. Back buton alt dire back olsun. Bu da buton alt dire join server olsun. Daha sonra buraya yine geliyorum. Spacer'ımı şuraya eklersem değerinde 30 yapalım. Güzel oldu. Şimdi bu seçilirken Ctrl D yapalım. Sonra bunu yukarıya taşıyalım. Şöyle. Aynen şu an olmuş oldu. Compile save yapmayı unutmayalım arada. Şu anda tamamdır. Ne yapacağız? Şimdi bunların graf kısmına girmemiz lazım. Bunları şimdilik silelim. Bu button'a ihtiyacımız yok. Kalsın orada. Gerek yok şey yapmaya. Şimdi ilk olarak ne yapmamız gerek? Bizim girilen password'ü tutmamız gerekiyor. O yüzden editable text şeyinin ya buradan ya da gelirsiniz designer kısmından
buraya tıklarsınız. En aşağıda on text change editable text diyor. Buna artı tıkladığımızda artık burada girilen değeri kaydedebiliriz. Yine buradan geldim, sürükledim, promote to variable dedim. Bunu silip şey yapacağız şimdi. String'e çevireceğiz. Şifrelerimiz string'ti çünkü. Buna da password diyebiliriz. Hemen geliyorum. Buraya set ediyorum. Bu arada bırakırsanız seçenek gelir ama şöyle bırakmazsanız kontrol tuşuyla get, alt tuşuna basılı tutarken de set edebilirsiniz. Bunları da arada gösteriyorum. Kısa yollar önemli. Daha sonra bizim back button'ımız var. Back button, geldim yine on click eventini aldım. Back button'ımız aslında sadece remove from parent yapsa yeter. Çünkü ekranda diğer şeyler olacak. Şöyle. Bunlara şimdilik comment atamayacağım. Hızlı olsun diye. Daha sonra bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim bir adet event dispatcher oluşturmamız lazım. Bunu bu şekilde yapmışım. Adı ne olsun? Join server with password diyelim buna. Daha sonra bizim join server button'ımızı çağırıyoruz. On click eventini. Bunu en üste koyalım. Daha sonra buradan event dispatcher'ı alıyoruz ve buraya call yapıyoruz. Yani biz bu eventi başka bir yerden çağırdığımızda bu otomatikman button'a basmış olacak. Hemen geliyorum, bağlıyorum, compile, save diyorum. Daha sonra server instance'a geleceğiz. Compile, save yapalım bunu da. Graph kısmına tıklıyorum. Bunları şimdilik silebilirim. Şimdi benim burada yapmam gereken birkaç bir şey var. Öncelikle benim 2 adet fonksiyon oluşturmam gerekiyor. Bir, get extra settings. Aslında get extra settings değil de buna get extra settings olmasın. Get server name olsun bu. Sadece server name'i alacağız. Bir tane de get server password olsun. Bunları ben ayrı ayrı aldım ama aynen ayrı ayrı almak daha iyi bence. Daha sonra ne yapacağız? Bizim bir adet değişken oluşturmamız lazım. Bu değişkene session diyebiliriz. Found session olabilir. Aynen. Found session diyoruz. Daha sonra bunu ne yapacağız? Bunu buradan tıklıyoruz ya da geliyorsunuz alt taraftan variable type'a tıkladığınızda found session seçiliyken buraya blueprint session result, bunu alıyoruz. Compile, save yapalım. Daha sonra bunu gelip buradan get ediyoruz. Daha sonra buradan bu bizim bulduğumuz session'lar. Buradan biz get extra settings ayarımızı alabiliriz. Bu nedir? Bu bizim burada ayarladığımız şu kısım aslında. Şurası bizim extra settings'imiz. Ve buradan biz server name ve server password'leri alacağız. Geliyoruz tekrardan buraya. Burayı bağlıyoruz. Daha sonra bu kısımdan get session property string nodunu çağırıyoruz. Burayı bağlıyoruz. Daha sonra biz burada ne yazmıştık? Server name ya da server password. Bunların birebir aynı olması lazım bu arada. Bu hangisiymiş? Bu password'muş. Burayı hemen yazıyorum. Daha sonra buradan bir adet return node çağırmam lazım. Oradan şey yapınca olmuyor. Return node. Daha sonra found kısmından hop bağlıyorum bunu. Daha sonra bunu da tutuyorum. Buraya atıyorum. Şunu da hatta şuradan düzeltebiliriz. Server password. Şimdi bunun aynısını bir de get server name'e yapacağız. Burayı komple kopyalayalım. Daha sonra gelelim buraya yapıştıralım. Değişen sadece buradaki server name olacak ve daha sonra tabii ki de buradaki şey olacak. Buraya server name yazacağız. Compile, save yapabilirim. Daha sonra event graph'a geliyorum.
Şimdi burada yapmamız gereken birkaç işlem var. Öncelikle bizim burada herhangi bir butona, yani server listesindeki butonlarda birine tıkladığımızda burada on click eventinde join server'ı çağırmamız gerekiyor. Şimdi burada nasıl bir şey yapmamız lazım bir bakalım. Geliyoruz. Şimdi burada join server'ı çağıracağız ama join server'ı bir custom event olarak çağırmışım. Burada sağ tıklıyorum. Custom event yazıyorum buraya ve add custom event yapıyorum. Daha sonra bunun adına da join server demişim. Daha sonra bunu geliyorum. Direkt join server yapabilirim. Bu değil tabii ki. Join session. Bunu çağıracağız. Çünkü bu bize bu online session plugininden gelen server'a katılma nodu. Buraya player controller, get player controller'ı alıp bağlayabilirim. Daha sonra search result olarak daha önce ayarladığım found session'ı ayarlıyorum buraya. Daha sonra bizim buradan Join Server butonunu alıyoruz ve bir kere tıkladıktan sonra burada, çünkü artık tıklamış oluyoruz, ne yapmamız gerekiyor? Burayı set is enabled yapmamız gerekiyor ve burada bu butonu kapatıyoruz ki iki kere tıklanmasın. Yani bir kere tıkladıktan sonra artık server'a girdik zaten. Bunu bir daha yapmamıza gerek yok. O yüzden burada on success'ten bunu bağlıyoruz. Yine bunu kopyalıyoruz. Şöyle target'ı buraya alıyoruz. Eğer başarısız olursak da on failure'da bu butonu aktif etmemiz gerekiyor ki tekrardan tıklanılabilir olsun. Şöyle hatta bunları uzatalım. Şöyle daha temiz bir şekilde ayarlayalım. Evet, buradan sonra aslında yapmamız gereken pek bir şey yok. Buraya print string yazarak kontrol işlemini sağlayabiliriz. Sunucuya katıldın diyelim. Burada yine bunu kopyalayalım. Sunucuya katılırken hata oluştu. Yazalım buraya da. Şimdi bu bizim custom eventimiz. Bunu hemen C yapalım. Bir adet comment ekleyelim. Join server diyebiliriz buna. Şunu şöyle alalım. Daha sonra bizim bu butona bastığımızda bu eventi çağırmamız lazım. Aslında şu anda şifresiz serverlar için zaten gelip buradan join server desek, bunu çağırsak otomatik olarak giriş yapacak zaten, ama bizim şifreli serverlarımız da olabileceği için şimdi onlar için bir şey yapmamız gerekiyor. Burada yapmamız gereken şeyler, bir bakalım. Şimdi bir tık geriden geleceğim çünkü şu an bir tık karmaşık burası. Bunu şöyle ayarlayalım. Bizim bir adet branch'imiz olacak. Bunları ayarlayacağız. Branch bize şifrenin olup olmadığını belirleyecek. Eğer şifre yoksa o zaman join server diyecek bize. Ama eğer şifre varsa bizim bir adet create widget ile burada oluşturduğumuz password model'ı oluşturmamız gerekiyor. Bunu oluşturup artık join server olayını buradan yapmamız gerekiyor. Buradan geliyorum, bunu seçiyorum. Password model yazabilirsem tabii. Password model diyorum. Daha sonra bunu ekrana vermem lazım. Tabii ki ekrana vermeden önce bir adet de değişken olarak atıyorum ve bunun adına da password model ref yapabilirim. Daha sonra add to viewport diyorum. Bakalım, şu anda ekrana verdik. Daha sonra ne yapacağız? Buradan bir custom event daha oluşturacağız. O da burada ayarladığımız join server'ın butonundaki event dispatcher için. Bunu da bu şekilde yapacağız. Hemen gösteriyorum. Şuradan geliyorum, çekiyorum. Biz orada ne koymuştuk adına? Join server. Join server with password koymuştuk. Şimdi burada benim bind event to server join with password yapmam lazım. Daha sonra bunu bağlıyorum. Şunu da daha güzel olsun diye şöyle yapalım. Hatta yukarıdan dolaştıralım. Daha sonra bir adet custom event oluşturmam lazım. Bunun adı da join server with password olsun.
Daha sonra buradan neyi çağırmam lazım? Bir adet branch alacağım. Buradan kontrol etmem gereken server password'u var mı yok mu? Şimdi bunu nasıl kontrol edeceğiz? Bunu buradaki password'ü alarak kontrol edeceğiz. Bunu da nasıl alacağız? Yine şuradan alabiliriz. Buradan password yazarsak get password ile bunu alabiliriz. Şimdi eğer bizim buradaki aldığımız password, eğer buraya 3 adet eşittir koyarsak equal exactly nodunu veriyor bize string'de. Burada eğer bu şuraya koyacağımız az sonra bir değişken oluşturacağız. O değişken eğer bunu karşılıyorsa bizim burada true kısmından join server fonksiyonumuzu çağırabiliriz burada oluşturduğumuz artık, çünkü bu bizim sunucuya girmemizi sağlıyor. Bunu çağırabiliriz. Eğer giremezsek de buradan bir print string. Bu giremediysek aslında basitçe şifrenin yanlış olduğunu bize söyler. Yanlış şifre girdiniz diyelim buna da. Daha sonra bizim buraya bağlayacağımız değişkeni ayarlayalım. Şimdi biz join server kısmından sonra get server password, yani buradaki fonksiyonumuzu alacağız. Burada ayarlayacağız. Şurayı silebiliriz şimdilik. Daha sonra bizim bu widget'ımızın bir şeyini checklememiz gerekiyor. Geliyorum, bunu get diyorum. Daha sonra sağ tıklayıp bunu convert to validated get yapabilirim. Daha sonra bunu bağlarım. Bunu daha sonra remove from parent yapacağız. Birazcık tabii yerimiz kalmadı. Şöyle sağa doğru kaydıralım. Geldik, bağladık. Daha sonra bizim buradaki server password'ü bir değişken olarak atayabiliriz. Server password olarak atadı zaten. Daha sonra bunu bağlıyorum. Şimdi burada server, yani buradaki server password, geliyorum buraya. Ünlem eşittir eşittir. Yani not equal exactly. Bunu da alıyorum çünkü bu boşsa demek. Yani nasıl söyleyeyim? Boşsa, server şifresi yoksa bizi direkt join server yaptıracak olan not bu şekilde. Hani boşluğa eşit değilse o zaman şifre yok demektir gibi düşünün. Bu yüzden bunu ayarlıyoruz ve daha sonra join server'ı çağırmış oluyoruz burada. Daha sonra ne yapacağız? Bizim buradaki equal exact nodumuz vardı. Burada ayarladığımız server password. Bunu geliyorum, bırakıyorum, get diyorum. Eğer şifre oradan gelen server'ın şifresine eşitse, girdiğimiz şifre, bu bizim girdiğimiz şifre çünkü buranın içinden geliyor. Burayı oyuncu giriyor. Buradaki kısmı server'a giren kişi giriyor çünkü. Eğer bu şifre, burası da server'ın şifresini alıyor. Eşitse bunlar, tamam o zaman server'a girebilirsin diyor. Compile save yapıyorum. Daha sonra burayı da şöyle artık comment'in içine alabilirim. Burası da join server with password diyebiliriz buna. Hemen şöyle alalım bunu da. Daha sonra bizim yapmamız gereken bir şey kaldı. O da şu. Event construct'ı alacağız. Bizim bu refresh butonumuzun şeyini ayarlayacağız. Güncelleme olaylarını. Çünkü bir server oluştuğunda otomatik olarak ne olsun istiyoruz? Server adı neyse oradaki listede gözüksün istiyoruz. O yüzden buradan server name'i alıyoruz. Daha sonra buradan bizim burada tabi designer'dan bunları şey olarak is variable olarak seçmemiz gerekiyordu. Bunların hemen adını gelelim. Text alt tire server name olsun bu. Daha sonra is variable'da işaretliyoruz. Onun dışında buraya geliyoruz. Text alt tire players diyoruz buna da. Buna da is variable yapıyoruz. Burada da ping değerimiz var. Text alt tire ping diyoruz. Buna da yine is variable işaretliyoruz. Compile save yapıyoruz. Graph'a geliyoruz. Şimdi artık server name'i buradan
alabiliriz ve set text noduyla ayarlayabiliriz. Set text parantez içinde text. Bunu alıyorum. Daha sonra bağlıyorum. Server name'im buradaki in-text input'un içine gidecek. Daha sonra players'ı ayarlayabilirim. Çekiyorum players'ı. Şöyle set text yapıyorum. Yine aynı nodu seçiyorum. Parantez içinde text. Daha sonra bunu şöyle bağlayayım. Daha sonra found session'ı alıyoruz. Found session'da bizim zaten get current players'ı veren bir nodumuz var. Daha sonra get max players'ı veren bir nodumuz var. Burada buradaki input'tan dışarı doğru çekiyoruz ve format text yapıyoruz. Bu çok güzel bir not. Bizim buradaki şeyi ayarlamamıza olanak sağlıyor. Burada süslü parantez mi deniyordu? Aynen. Süslü parantez şeyini alıyoruz. İki tane. Bir açık bir kapalı. Yani bir tane veri oluşturacak şekilde. Daha sonra bunun arasına slash koyuyoruz. Çünkü biz burada öyle ayarlamıştık. Burada nasıl ayarladıysanız öyle yapın. Bir tane slash koyuyoruz. Daha sonra bir tane daha olacak aynısından. Açacağız ve kapayacağız. Enter'a bastığımızda tabi aralarına şey yazmadık. Burada current player, current, burada da max yazalım. Görmüş olduğunuz gibi bize 2 adet input oluşturdu. Bu input'un içine de ilkine current, diğerine de max players'ı koyabilirim. Bu bize otomatik olarak current ve max player'ı ayarlayacak zaten. Daha sonra bizim ping değerimiz var. Bu da çok basit. Geliyorum, alıyorum. Set text ile yine ayarlıyorum. Bağlıyorum. Daha sonra yine burada bir format text kullanalım. Daha güzel olması için. Burada da şu şekilde olabilir. Açtık, kapattık. İçine ping değerini yazacağız. En sonuna da ms yazıyoruz ki orada 14 ms şeklinde gözükebilsin. Yine geliyorum. Found session'ı alıyorum. Daha sonra buradan get ping in ms nodunu alıyorum. Bu da bize ping'i veriyor zaten. Bu şekilde compile, save yaptığımda burası da tamamlanmış oldu. Buraya da event construct diyelim. Event construct widget blueprint'lerin event begin play'idir zaten. Bu event yani server instance'lar oluştuğu anda bunlar çalışacak ve bizim bunu server browser'da bir refresh mekaniği yazacağız. İstediğimiz zaman yenileyeceğiz ve serverlar yeni server açıldıysa orada yeniden çıkacaklar hepsi. Ona göre ayarlamış olacağız. Şimdi burada işimiz tamamlandı gibi bir sıkıntı olursa geri döneriz zaten. Şimdi bizim burada buraya ekleyip görebiliriz nasıl olduğunu. Buraya bir server instance yazıyoruz. Daha sonra buradaki server listin içine atıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz şekilde gözükecek. Hatta bunu birkaç tane çoğaltabiliriz şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi buraya birazcık padding verebiliriz sol taraftan. Atıyorum 15 padding verirsek gayet güzel oldu. Ping değerleri mesela şeye gitti, bayağı bir sona gitti. Onu şöyle yaparsak sağdan da birazcık şöyle right'tan 15 ping verirsek 15 padding çok daha iyi oldu. Burada players bir tık şeyde kaldı. Bunu da şu şekilde yaparız. Geliriz server instance'a. Buradaki şeyi kısarız. Burayı 230 değil de 170 verirsek bakalım nasıl olacak. Tabii ki oradaki boşluğu tamamlamak için bu sefer buraya vermemiz lazım. 170 30 oldan buraya 60 eklememiz gerekiyor. Yani 290 mı yapıyor? Compile, save yapalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok daha iyi oldu. Compile, save yapalım bir daha. Daha sonra buranın grafına geçelim. Evet, server browser'ın event grafı nasıl olacak ona geçelim. Şimdi bunları silebiliriz. Daha sonra bizim burada main menü butonumuz var. Main menü butonumuz, hemen onu çağırıp halledelim işini. Bununla uğraşmayalım bir daha. Main menü butonu create widget oluşturacak ve buradan main menü widget'ını oluşturacak. Daha sonra buradan add to viewport ile ekrana verecek ve buradan sonra da remove from parent'ı çağırarak server browser'ın ekrandan gitmesini sağlayacağız.
Hemen buna main menü yazalım. Şöyle buraya koyalım. Daha sonra button refresh butonumuzu alıyoruz. On clicked eventinden bunu yukarı çekelim, aşağıda olmasın. Daha sonra buradan bir tane de custom event oluşturacağız. Şöyle oluşturalım hatta, çünkü lazım olacak. Bunun adı da refresh server list olsun. Daha sonra ne yapacağız? Refresh butonunu bir kere basıldığında tabii ki deaktif yapmamız lazım. Çünkü ard arda basılmasın istiyoruz. Set şöyle is enabled yazalım. Set is enabled'ı alalım. Bunu bağlayalım. Bunu da bağlayabiliriz. Daha sonra burada birkaç şey ayarlayabilirsiniz. Ben uğraşmayacağım ama mesela butona bastığımızda refresh'e işte burada bir şey dönmesini sağlayabilirsiniz. Onları da belki ilerleyen bölümlerde gösterebilirim. Çünkü video çok uzuyor. Bölümler arası zaten bir ilk bölüm kısaydı. Bu bölümler hep uzun oldu. Daha sonra burada burada çağırabildiğimiz için çağırıyoruz. Find Session Advanced nodumuz var. Bunu çağırıyoruz. Ve daha sonra burada player controller'ı hemen ayarlayabiliriz. Get player controller. Şimdi bu arada bir işlem yapacağız. Şöyle birazcık boşluk bırakalım. Şimdi burada nasıl bir işlem yapacağız? Biz bunları nereye ekleriz? Designer'a gelelim. Biz bunları server liste ekleriz. O yüzden bunu is variable yapacağız. Compile save diyeceğiz. Daha sonra bizim refresh butona bastığımızda bir önceki serverları silmemiz gerekiyor. O yüzden bunu geliyoruz, alıyoruz. Buradan clear children yapıyoruz ve temizliyoruz. Daha sonra zaten buranın içine tekrardan ekleyeceğiz. Şimdi bizim burada max result'u ayarlamamız gerekiyor. Buraya 999 yazabiliriz. Kaç tane server'ın listede gözükeceğini seçiyoruz kısacası. Daha sonra on success eventinden for each loop'u çağıracağız. For each loop result bizim find session advanced ile bulduğu her bir server için ne yapsın istiyoruz? Tabii ki de server instance oluştursun istiyoruz. Bu da şu şekilde olacak. Create widget çağıracağız. Her bir server için bizim aslında bir adet şey oluşturmamız lazım ama biz tabii şey yapmadık. Yaptık mı ya da dur bakalım. Buradan bir seçelim. Server instance diyelim. Compile save diyelim. Evet, olmadı. Bizim burada unuttuğumuz bir şey var. Buradaki found session'ı instance editable ve expound on spawn yapmamız gerekiyor. Yoksa bu bilgileri aktaramayız buradaki widget'a. Daha sonra buraya geliyorum. Refresh yapıyorum ve görmüş olduğunuz gibi geldi. Bizim buradan result'tan görmüş olduğunuz gibi blueprint session result structure'ımız geliyor. Yani bununla aynı şey. O yüzden bunu geliyorum buraya bağlıyorum. Daha sonra loop body'den her bir server için bir tane server instance oluşturacağım. Daha sonra bu serverları nereye ekleyeceğiz? Tabii ki de server list kısmına ekleyeceğiz. Geliyoruz. Add child yapıyoruz. Daha sonra burayı bağlıyoruz ve content'i de return value olarak buradan bağlıyoruz. Daha sonra bizim refresh butonumuz vardı. Bunu alıyoruz. Set is enabled yapıyoruz. Bunu kapatmıştık. Bunu geri açıyoruz. Çünkü artık serverları bulduk. Bir işimiz kalmadı burada. Onları geri açıyoruz. Burada ne yapabiliriz? Başka on failure'da print string çağırabiliriz ve burada ne diyebiliriz? İşte server bulunamadı diyebiliriz. Daha sonra burayı hemen comment atayalım. Server browser diyelim. Bu şekilde server browser'ı da halletmiş olduk ama bizim yapmamız gereken son bir şey var. O da burada event construct'ı çağıracağız. Event construct event begin play'di. Yani bu server browser'a tıkladığımız anda çalışıyordu. Bizim buradan
Burada ne ayarlamıştık? Refresh server list. Refresh yazabilirsek. Girdiğimiz anda bunu bir kere çalıştırsın ki otomatik olarak bulmaya başlasın. Bu sayede şu anda otomatik olarak bulacak. Bir yerde bir hata yapmadıysak şu anda testimizi gerçekleştirebiliriz. Şöyle geliyorum. Netmod play as listen server olacak ve number of players 2 olacak. 2 kişilik bir hemen client'ta başlatalım. Daha sonra şöyle birazcık daha küçültelim. İkisini de görebileceğimiz bir yere koyalım. Şimdi burada server browser'a artık girebiliyoruz. Şu an otomatik aramaya başladı. Host game yapalım buradan. Enter your server name deneme olsun. Daha sonra burada public, private bunu hala düzeltmedim. Gerek yok, onu düzeltiriz sonra. Public olsun. Private olursa gözükmeyecek zaten. Onun da testlerini yaparız. Players 4 kişilik olsun. Server password hadi koyalım. Server password 123 123 olsun. Daha sonra host game diyeceğiz. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi server'ı hostladık. Acaba bulacak mı? Geliyorum server browser diyorum. Server browser'a tıkladığımızda şey yapmayı unutmuşuz. Bunu hemen düzeltelim hızlıca. Evet, az deminki hata için şöyle bir çözüm buldum. Şimdi bizim content game blueprints'te player controllers'ta main menü player controller'ımız var. O da bu şu an açtığım. Biz burada main menüyü oluşturuyorduk. Bizim burada bir kontrol yapmamız lazım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bunu ilk bölümde falan oluşturmuştuk herhalde ya da ikinci bölümde. Bizim buraya bir adet branch alacağız. B'ye basıp sol tıklarsak branch gelir. Buraya da is local player controller kontrolü yapmamız gerekiyor. Daha sonra bu araya bunları bağlayacağız. Burada olayımız bitiyor ama onun dışında birkaç tane daha sorun buldum ve onları da çözdüm sayılır diyebilirim. Onları da test edeceğiz. İlk sorunumuz bizim server instance'da biz burada şu aşamayı atlamışız. Eğer ekranda herhangi bir widget yoksa yani is not valid ise bizim direkt get server password'den bu nodu çalıştırmamız lazım. Yoksa butona basamıyoruz. Onu da şöyle düzgünce ayarlamış olduk. Daha sonra host game'deki birkaç bir şey düzenledim. Öncelikle designer kısmından burada private yazıyordu. Onu private olarak düzelttim. Daha sonra graph'a geldim. Bizim burada should advertise değişkenimiz vardı. Bunu en aşağıdan default value kısmından tick'ine true yaptım, işaretledim ve daha sonra burada herhangi bir değişiklik yapmadım. Sadece burada geldim bunu aldım, kontrolle bıraktım, get ettim. Daha sonra buradan set şöyle çekelim. Tabi bunu alırsak olmaz. Şunu alacağız. CB session type'ı alacağız. Yani bizim session türümüzü. Buradan set selected option'la seçeneği alıyoruz. Daha sonra options olarak da select string kullanarak kullandığımız orada burada seçili olan değeri alıyoruz. Yani burada değiştirdiğimizde artık otomatik olarak değişecek ama host game'i direkt açtığımızda da public olarak gelecek. Bu bizim server browser'da göstermesi için önemli. Onun dışında burada ne yaptık? Select string dedik. Burada bu zaten aktif olarak geliyordu. Yani pick A'ya bunu yerleştirdik. Eğer should advertise girdiğimizde public olacağı için bizde public sizde private olarak geliyorsa tam tersi yapacaksınız mesela. Bunu public olarak geldiği için oradaki seçenek neyse buradaki yazı şuradaki yazıyla aynı olmalı. Şuradaki yazıyla public, burası da public olduğu için oraya public yazıyoruz. Çünkü public seçeneğini seçecek. Değilse de zaten private. Daha sonra bunu bağladık şuradan. Burayla işimiz bitti. Onun dışında yapmamız gereken bir şey yok. Burada bunu aktif ettim tekrardan. Onun dışında bir adet daha hatamız var. O da oyunun kendi şeyiyle alakalı. O da şöyle. Şimdi bazı animasyonlar falan filan burada blueprint ayarlanırken eğer replicate olarak ayarlanmadıysa sıkıntı. Ama biz bu standart projede
third person projeyi kullandığımız için burada replicated bir şekilde, yani bizim karakter movement komponentimiz tamamen replicated. Burada bir yerde yazıyordur zaten. O yüzden herhangi bir sorun olmuyor. Sadece bu yeni projelerde, yeni third person projede şöyle bir sıkıntı var. Burada add mapping context'i sadece buraya ekliyor. Bu normalde burada yok. Bakın burası bu şekilde. Third person proje için konuşuyorum. Üst taraftan geliyorum. Bunu kopyalıyorum. Daha sonra bunu aşağıya da yapıştırıyorum. Daha sonra geliyorum buraya. Bu da olmaz normalde. Bunu da bir isvalid check'e ekliyoruz buraya. Daha sonra hata vermesin diye bu. Bunu buraya bağlıyorum. Daha sonra şuradan bir tane de yine buranın target'ına yapıştırıyorum. Daha sonra burada da normalde bu olmaz. Şöyle olur. Bu buraya bağlı olur. Biz buraya yine geliyoruz. Buradan bir tane isvalid ekliyoruz. Soru işareti olan. Bunun pinlerini buraya bağlıyoruz. Daha sonra isvalid'den de buraya bağlıyoruz tekrardan. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Compile save diyoruz. Her şeyi gösterdik sanıyorum. Burada en önemli kısım şurası tabii ki. Şurayı unuttuğumuz için basılmıyordu. Onu da arada test ederken şey yapmış oldum. Daha sonra bütün her şeyi buradan kaydediyoruz. Şimdi test yapabiliriz artık. Geldim. Play as listen server'da 2 adet client başlatacağım. Tabii biri server olacak burada. Direkt şöyle büyütelim. İlk testimizi yapalım. İlk testimiz bir tane client'tan yapalım, hadi tam tersi olsun böyle. Bunun bir farkı yok normalde, hani client server falan filan fark etmiyor. Adı deneme olsun. Burada tabii bunun yazılarını falan siz uğraşırsınız, daha güzel yaparsınız. Mesela buralar siyah gözüküyor. Buralarla şimdilik uğraşmayacağım. Geleceğim. Burası private, public. Hadi public'te deneyelim. Oyuncu sayısını 4 yapalım. Şifrede girmeyelim. Başlattık. O yazı orada çıkacak çünkü ikisini de biz başlatıyoruz. Hemen geliyorum. Tamamdır. Buradan Server Browser'a tıkladım ve birazcık bekliyorum. Şu anda arıyor. Butonun aktif olmamasını biz ayarlamıştık. Bu kısımda arıyor demek. Hadi bakalım bulacak mı? Birazcık uzun sürebilir çünkü bu şeyle alakalı. Evet, şu anda buldu. Deneme 4'te 1 player. Burada da ping değeri gözüküyor. Ping değeri sürekli güncellenmediği için son ping değerini gösteriyor. O kadar da gerek yok şu anda. Tıklıyorum. Sunucuya katıldın dedi. Şu anda sorunsuz bir şekilde katıldım sunucuya, görmüş olduğunuz gibi. Bir de şifreli bir şekilde deneyelim. Bunu altta alalım. Hatta ikisini de ne yapalım? Client yapalım mı? Hadi ikisi de client olsun. Başlatalım. Bir farkı yok zaten. Hemen şöyle host game diyeceğim. Buraya deneme yazalım. Bu public'te kalsın. 4 kişilik şifreye de 1 2 3 1 2 3 diyorum ve host game dediğimde burada sunucu oluşmuş oluyor. Daha sonra buradan server browser, hemen bekliyoruz. Burada tabi refresh'in üstüne işte dönen böyle loading simgesi koyabilirsiniz. Bunları tabii ki göstermeyeceğim. Bayağı o şey dışına çıkıyor. Daha sonra gördüğünüz gibi buldu. 40 ms olarak buldu. Tıklıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi buraya beklersem kapatırım. Yani normal bir şey şeklinde çalışıyor. Daha sonra join dersem şifre girmedim. Hani yanlış şifre girdiniz diyor. Çünkü boşlukta hani hiçbir şey yazmamızda bir şifre gibi düşünün. 1 1 1 1 1 burada görebiliyoruz şifreyi. İsterseniz bunu da kapatabilirsiniz. 1 1 1 dedik. Gördüğünüz gibi yanlış şifre diyor. 1 2 3 dedik. Olmadı. Şöyle 1 2 yaptık. Şaşırtalım mesela. 1 2 3 1 2 3 sildik şifreyi. Yani gene şu olmuyor. 1 2 3 1 2 3 dediğimizde artık sunucuya katıldın dedi. Görmüş olduğunuz gibi şifre olayı da gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Bu videoluk bu kadar olacak sanırsam. Bir de private'a bir deneyelim. Onu ben de görmek istiyorum tekrardan. Host game. Burada adına sallayalım bir şeyler. 4 kişilik. Private yaptım. Şifre koymaya gerek yok. Server browser diyeceğim. Burada evet, bulursa bir hata, bunu çözmeye çalışacağız. Eğer bulmazsa da hiçbir hatasız bir şekilde bu da çalışıyor demektir. Hata zaten şeyde değil. Server oluşturma nodunda değil. Bizim oradaki kısmı ayarlamamızla alakalı. Şu anda bulmuyor. Yani şu an gayet, bunun bir de aşım süresi var. Aşım süresine kadar bu arıyor serverları. O şekilde çalışıyor.
Bayağı bir süre geçti. Şu anda bulmuyor. Çünkü burası artık bir private. Private olması ama davet edemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. İleride mesela buraya bir pause menü yapacağız. Bir sonraki bölümde yaparız. Oradan Steam arkadaşlarınızı davet edebileceğiniz bir ekran yapacağız ve o şekilde davet edebileceksiniz. Şu an bulmuyor. Daha fazla beklemeye gerek yok. Burayı kapatalım. Bu videoluk bu kadar olacak. Ayrıca bir şey daha göstermek istiyorum. Biz tabii ilk şeyde göstermemiz lazımdı, bunu da göstermedik. Burada mesela listen server olsun, hiç fark etmez. Steam'i başlatmanız gerekiyor tabii. Steam'i hemen başlatalım şuradan. Steam'in entegre olduğunu göstermek adına bir şey yapacağız. Kapat abi bunu. Daha sonra Steam'i açtıktan sonra bizim standalone game'de başlatmamız gerekiyor. Bakalım video açıkken çökmezse sevinirim. Başlattık projenin development modda böyle bir Windows uygulamasıymış gibi başlatacak bunu. Ve bu bize otomatikman Steam overlay'ine, evet, şu an görmüş olduğunuz gibi bağlanmış oldu. Bunu büyütelim birazcık. Shift Tab yaptığımızda çalışıyor artık. Yani biz bunu herhangi bir şekilde şey yapmadık. Steam'in oyunlar kısmına eklemedik. Biliyorsunuz oradan da şey yapılabiliyor. Oraya eklemedik. Projenin içindeki pluginler sayesinde bu Shift Tab menüsü artık gelebiliyor. Buradan arkadaşlara sağ tıklayıp işte Join Game dediğimde onun oturumuna katılma olaylarını falan da yapacağız. Bu videoluk tabii ki bu kadar olacak. Quit Game diyorum. Testlerimizi de gerçekleştirdik. Multiplayer olayları da tamamdır. Buradan sonrası tabii ki oyuna ekleyeceğiniz şeylerin replicated olmasına bağlı. Yani bir tarafta atıyorum animasyon oynuyor ama onu server görüyor, client görmüyor. Bu ne demektir? Siz replication olaylarını yapmamışsınız demektir. Bunun tabii ki ben de çok profesyonel değilim bu konuda ama onları da artık başka tutorial'lar izleyerek öğrenmeniz gerekecek. Buradaki bizim bu serideki amacımız server olaylarını, yani multiplayer bir server kurduk. Bir bilgisayar server kurdu. Diğer bilgisayar da ona katıldı. En basit şekilde bu. Hani burada herhangi bir replicate olayı gerekmiyor. Çünkü plugin otomatikman bunu hallediyor. Her şeyini hallediyor. Bize sadece menüyü oluşturmak, widgetları ayarlamak, işte nodları düzgün ayarlamak, Create Advanced Session nodunu, oradaki ayarları yapmak, işte server listesinde hangi şeyler gözüksün. Bu şekilde bir ayarlamalar yaparak Türkçe bir kaynak sunmuş olduk artık YouTube'a da. Onun dışında diyecek bir şeyim kalmadı. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz çok önemli. Yorum yaparak da ayrıca destek gösterebilirsiniz. Onun dışında diyecek bir şey kalmadı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan hoşça kalın.